Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice ile evlenmesi. Fahri Alem Hazretleri Şam kafilesiyle giderken Bahira'nın manastırı önüne geldiler ve Meysere ile birlikte bir ağacın altına kondular. Bahira evvelce vefat ettiğinden Nastura ismindeki rahipleşmişti. Meysere ile eskiden tanışıklığı olduğundan oraya gelerek onunla görüştü ve Allah'ın birliğine ve Muhammed'in peygamberliğine şehadet etti. Sonra ya Meysere, Hazreti İsa'nın haber verdiği Hatemül Enbiya işte budur. Şam'a gitmeyiniz. Yahudi hainleri görüp tanırlar ve ihanet kastına düşerler dedi. Dolayısıyla Fahri Alem de Şam'a gitmeyip Busra'da alışveriş ederek oradan geri döndüler. Pek sıcak bir günde Mekke'ye ulaştılar. Hatice birkaç hatunla bir mahallede durup Şam kafilesinin gelişini seyrediyordu. Gördüler ki yolculardan birinin başı üzerinde iki kuş kanat gerip geliyor ve çadır gibi gölge ediyor. Bu kim ola demektelerken Meysere çıkageldi. Muhammedül Emin olduğunu bildirdi ve sıcak vakitlerde iki meleğin onu başı üzerinde kanat gerip gölgelendirdiğinden başka nice harikulade haller gördüğünü ve Nastura'nın sözlerini haber verdi. Fahri Alem'in Hazreti Hatice'den ilk olarak Kasım isminde bir oğlu dünyaya geldi. Binaenaleyh Arapların örf ve adeti üzerine Fahri Alem'e Ebul Kasım denildi. Fakat Kasım küçükken vefat etti. Fahri Alem 30 yaşındayken Zeynep, 33 yaşındayken Rukayye ve sonra Ümmü Külsüm isminde kerimeleri dünyaya geldi. Kendisine nübüvvet geldiği vakitlerde ise Fatıma-tüz Zehra ismindeki muhtereme kerimeleri doğmuştu. Fahri Alem onu bütün evladından fazla sever, onun hakkında Seyyideddün Nisa diye buyururdu. Kabe'nin tamiri. Evvelce Kabe'nin içinde bir kuyu olup Kabe'ye getirilen hediyeler oraya konulurdu. Sel sebebiyle Kabe'nin bazı mahalleleri yıkıldığında bir hırsız bu Kabe hazinesinden bazı eşyaları çalmış ve Kureyş'in uluları arasında verilen karar üzere yakalanıp elleri kesilmişti. Bunun üzerine Kureyş taifesi Kabe'nin yeniden inşasına başladılar. Bina Rükün denilen Hacerül Esved'in bulunduğu mahalle çıktığında bazıları Hacer-i Esved'i mahalline biz koyacağız diye direttiler. Diğerleri ise muhalefet ettiğinden arada anlaşmazlık çıktı ve bu davayı kılıçla halletmek üzere muharebeye karar verdiler. Sonra bu karardan vazgeçip Muhammedül Emin'i hakem tayin ederek onun hükmüne razı oldular. O hazret de bir parça bez getirip Hacerül Esved'i onun içine koydu. Her kabileye bir ucundan tutturup yukarı kaldırttı ve mübarek elleriyle Hacer-i Esved'i alıp yerine yerleştirdi. Kureyşliler onun hüküm ve tedbirini güzel görüp kabul etti. Bu suretle aralarında kavga ve çekişme bitti. O vakit Fahri Alem Hazretleri 35 yaşındaydı. 37 yaşına erdiğinde gayipten kendisine "Ya Muhammed" diye nida olunmaya ve bazı taraflarda nur görünmeye başladı. Bu gizli halleri yalnız eşi Hatice validemizle söyleşirdi. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem peygamber oluşu. Fahri Alem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine 40 yaşındayken nübüvvet yani peygamberlik ve 43 yaşındayken risalet, tebliğ vazifesi geldi. Nübüvveti rüyayı sadakayla başladı. 6 ay kadar rüyasında ne gördüyse aynıyla olurdu. O esnada uzlet ve halveti severdi ve Hira Dağı'na gidip oradaki mağarada tenhaca ibadet eylerdi. İşte o vakit Cebrail aleyhisselam kendisine göründü ve "Yaratan Rabbinin adıyla oku. İnsanı alakadan, bir pıhtılaşmış kandan yarattı. Oku, o en keremli Rabbindir ki kalemle yazıyı öğretti. O, insana bilmediği şeyleri öğretti, mealindeki ayet-i kerimelerini getirdi. İlk anda vahiy ilahinin mehabeti Fahri Aleme korku ve dehşet verdi. Hemen titreyerek Hatice'nin yanına vardı. Beni örtün, beni örtün diye buyurdu. Hatice hemen o hazretin üzerini örttü. O da bir miktar istirahat buyurduktan sonra olanları Hatice'ye beyan etti. Hatice o hazreti alıp amcazadesi olan meşhur Varaka bin Nevfel'in yanına götürdü ve vahiy ilahinin gelişini ona anlattılar.
Varaka hemen "Müjde ya Muhammed, sen İsa bin Meryem'in haber verdiği ahir zaman peygamberisin ve sana görünen melek Hazreti Musa'ya dahi gelen namusu ekberdir. Keşke genç olup da senin davetini ilan edeceğin vakte erişseydin ve kavmin seni Mekke'den çıkaracağı vakit sana yardım edeydim" dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, "Ya kavmim beni Mekke'den çıkaracak mı?" diye sual buyurdu. Varaka, "Evet, peygamberlik makamı her kime ihsan buyurulduysa, kavmin içinden ona düşmanlar çıka gelmiştir. Seni de kavmin Mekke'den çıkarsalar gerektir" diye cevap verdi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.